Wuthering Waves, kimine göre sadece güzel dövüş mekanikleri veya harika grafikleri olan ama optimizasyonu berbat bir gacha oyunu. Kimine göre sıradan bir anime aksiyon gacha oyunu. Ama bana sorarsanız bu oyun son yıllarda gördüğümüz en iyi gacha oyunlarından biri. Herkese selamlar. The 12 kanalına, yani Solaris 3'ün yeni veri merkezine hoş geldiniz. Ben bu oyunu çıktığı günden beri oynayan, hatta deyim yerindeyse manyağı olmuş biriyim. Hikayenin her satırını okuyan, oyunda anlatılmayan detaylarla ve hikayelerle kafayı bozan o kişiyim. Biliyorsunuz, 3.1 yamasıyla beraber oyunda her şeyin devasa bir zaman döngüsü olduğu gerçeği yüzümüze çarpıldı. Bu bir teori değil, oyunun bize sunduğu net bir gerçek. Cristoforo'nun 2.7'deki o meşhur kaderi reddetme sözleri, Abby'nin içinde uyuyan Overtrax gücü, hepsi bizi bu döngüye hazırlıyordu. Ama asıl soru şu, bu sonsuz döngüden nasıl çıkacağız? İşte bu ilk videomda size Wuthering Waves'te tüm taşları yerine oturtan o teoriyi sunacağım. Bugün masada 3.1'deki o fedakarlıkla Rover'ın gerçekten ölüp ölmediği, Chisa'nın hikayede bir anda geri plana atılışını, Onami'de radyodaki ses ve hepsinin sonunda Fusion Rover'a nasıl dönüşeceğimiz var. Hazırsanız Solaris 3'ün en büyük sırrını çözelim. Önce en büyük bombayla başlayalım. 3.1 hikayesinde Rover ölmüş olabilir mi? Cevap hem evet hem hayır. Sigilum ile karşılaştığımızda bize ne demişti hatırlamıyorsanız hemen bakalım. O bizim hafızamız silinmeden önceki eski halimiz. Tüm travmalarımızı taşıyan karanlık yarımız. 3.1'in finalinde Amyt'in çocuk halini kurtarmak için kendini feda eden o Rover. O öldü arkadaşlar. Ve o sırada süzülen madalyonu tutan el, ölen Rover'ın frekanslarını tamamen emen Sigilium'un eliydi. Kanıt mı? Bu sahnedeki Rover'ın kanatlarına bakın. Normalde olması gerekenden ters tarafta. Çünkü o, fedakarlığı yapan kişi bizim diğer yarımız. Şu an oynadığımız karakter aslında Sigilium'un bilincini taşıyan bir versiyon. Ölen Rover bir time loop başlattı ve bizi 2.8 yamasındaki Honami City'ye fırlattı. Hatırlamadığımız The Story You Don't Know başarımını aldığımız o partiye. İnanmıyor musunuz? 2.8'deki Honami'nin son boss dövüşünün tam ortasında o boss bize ne diyor hatırlıyor musunuz? Go home now. Sigilium'un 3.1'de kurduğu cümleyle birebir aynı. Ama sıkı durun, detaylara iniyoruz. Onami'deki o bozuk radyodan gelen sesi hatırladınız mı? The universe has rejected us. Is this the answer you've been seeking? I hope to make you proud. I hope I haven't let you down. Bu ses 3.0'ın başında kendini feda eden Amyt'in ta kendisiydi. I hope to make you proud. I hope I haven't let you down.
zaman çizelgesi tamamen birbirine geçmiş durumda. Gelecekteki bir fedakarlığın yankısı, geçmişteki bir radyodan dahi duyuluyor. I hope to make you proud. I hope I haven't let you down. Peki gelelim bu döngüden nasıl çıkacağımıza. İşte burada oyunun en büyük ters köşesi var. Çoğunuz onu sıradan bir öğrenci sanıyor ama o tahmin ettiğinizden çok daha güçlü ve Amy'yi kurtarabilecek tek kişi. Hadi Chisa'nın Forte inceleme raporuna bakalım. Bakın burada ne yazıyor. Yani Chisa vizyonu sayesinde nesnelerin zayıf noktalarını, dünyayı bir arada tutan o görünmez iplikleri görüyor ve onlara tam isabetli müdahaleler yaparak yapısal yıkıma yol açabiliyor. Fakat işin asıl kısmı bu değil. Bu sadece onun normaldeki hali. Raporun devamında aşırı sınırlara ulaştığında ne yapabildiği yazıyor. Yani Chisa sadece fiziksel nesneleri değil, sınırları aştığında doğrudan gerçeklik bozulması yaratabilen, uzayı ve zamanı kesebilen bir yetenek. Chisa'nın hikayesini hatırlarsak boynundaki o tasma. Ne işe yarıyordu hatırlıyor musunuz? Gücünü baskılayan bir cihaz. Ve en büyük iki kanıt ise Chisa'nın imza cümlesi. I will sever this deadlock. Ve Chisa'nın rezonans chain'indeki S4 yeteneğinin adı. Trajik kaderin sonsuz döngüsünü kesmek. Peki Chisa bu döngüyü kimin için kesecek? Bunu anlamak için 3.1 hikayesinin o en duygusal anına, Amy'nin Mindscape'ine yani zihin dünyasına inmemiz gerekiyor. Hatırlayın, o zihin dünyasında gezinirken bize bir masal anlattı Amy. Ne diyordu dinleyelim. Since you asked, how about I tell you? Once upon a time, there was a black cat who set out to save the world. Why? Because everyone told the cat it was a savior. The cat didn't get it. When it opened its big golden eyes, it was just stuck in this tiny cardboard box. And inside that tiny box, it was crammed full of even tinier little creatures. The cat was shocked. It had to tiptoe around, careful not to step on anyone. These tiny creatures, even living in their tiny box, had so much misery, so many disasters, constantly just waiting for the other shoe to drop. Please save us, they begged the cat. And of course, the cat agreed. Even if they hadn't asked, the cat would have helped anyway, because that's who the cat believed it was, a savior. And so the cat took up its sword, always fighting, always talking, always roving. Saving the world over and over, until one day
it realized the cardboard box had been sealed shut. Lütfen bizi kurtar diye yalvardılar kediye. Ve tabii ki kedi kabul etti. Arkadaşlar, bu sadece tatlı bir masal değil. Bu aslında Rover'ın geçmişinin hafızasını neden sildiğinin özetiydi. Birileri Rover'a yalvardı. Dünyayı kurtarması için ona yükü bindirdiler. Hatta bu uğurda eve gitmesine bile izin vermediler. Buradaki kedi yani Rover bunu kabul etti. Ama bu yük eve dönememesinin travması onu o kadar mahvetti ki sonunda hafızasını silmek zorunda kaldı. Kedi aslında Rover'ın ta kendisi. Şimdi Chisa'nın karakter çıkarma animasyonunda yani gacha animasyonuna bir daha bakalım. I will sever this deadlock. Tam burada Chisa havadan düşen neyi kurtarıyor? Bir siyah kediyi. Crow Games bize o animasyonla başından beri şunu haykırıyordu aslında. İnsanlık kediden onları kurtarmasını istedi ama o kediyi yani Rover'ı kendi trajik döngüsünden kurtaracak olan kişi Chisa'dan başkası değildi. Honami'deki partiden sonra Rover'ın uyandığında ne olmuştu? Bir daha bir bakalım. Evet, frekans dalgalanmaları. Teoriye göre o gece bir şeyler oldu. Bunun devamında Chisa tasmasını çıkardı ve Sigilum ile birlikte o siyah kediyi ve Amy'ti kurtarmaya gittiler. O sahneden sonra oyunun verdiği başarımın adına bir daha bir bakalım. Ve gelelim 3.1'in finaline. Herkes Amyt geri döndü diye sevinirken aslında onun bildiğimiz Amyt olmadığı çok ortadaydı. Ama o boş boş kağıt uçak atan bedenin kim olduğunu aslında biliyor musunuz? O sadece bir exoswarm, ruhsuz bir kabuk. Gerçekte o Amyt'in Idol animasyonunda gördüğümüz Mac'in ta kendisi. Aynı animasyondan hatırlayacağınız üzere Mac'in de aslında kendi bir karakteri ve kişiliği var. Animasyonda Amyt'in onu uçak uçurttuğunu hatırlarsınız. 3.1'in sonunda da refleks olarak bildiği Amyt'ten kalan hatırasını uçak uçurarak tekrar gösterdi. Ama gene de o içine girecek ruhu yani Amyt'in dönüşünü bekleyen boş bir kabuktan fazlası değil şu anda. Şimdi tekrardan Honami'ye geri dönelim ve meteor yağmuruna bakalım. Bu renkler size bir şey anımsattı mı? Amyt fedakarlık yaparken overclock olup kelimenin tam anlamıyla bir meteora dönüştüğü ve zamanda geriye giderken aldığı hale benziyor değil mi? Ve radyodaki sese geri dönelim. The universe has rejected us. Is this the answer you've been seeking? Arkadaşlar sizce bu söz buraya rastgele mi kondu? Hayır. Bu söz söylendiğinde onlar o an kelimenin tam anlamında uzayda Exostrider ile birlikte Aleph One'la savaşıyor olabilirler. Our fresh wash of sunlight spreads over the grass and window panes when the last whisper of smoke dissolves in the lake. As if nothing had changed, those black and were turned into colors and every piece of it is softly gleaming. For myself, we spray your name as one touch my skin. I see
Ve gelelim büyük finalimize. Aleph One yenilir, Amid ve ekip Strider Gate'in diğer tarafında kalır ve Chisa gerçekliği kesip herkesi geri getirir. Bu epik boss fight sırasında Sigilum ve Rover'ımız birleşir. Ortaya yeni Fusion Rover çıkar. Ve en son Amid'in ruhu Omek bedenine geri döner ve Amid de vücuduna kavuşur, hayalet olmayı bırakır, yaşamına mutluca devam eder. İşte bu ekip Aleph One'ı uzayda Exo Strider içinde darmadağın edecek. Bunu destekleyen bir kısım ise oyuna yeni eklenen Chromatic Form seti ve Amid'in Fusion Burst takımının eksik üyesi. Arkadaşlar, Kuro 3.0'dan beri her sürümde bir sonraki gelecek karakterin setini de getiriyor. Örnek vermek gerekirse Luke'un seti 3.0'da eklenmişti. Peki 3.1'de eklenen 3 sete bakalım. Biri zaten Amid için. Diğer set Aero olan yüksek ihtimal ve leakerlara göre Sigrika için. Böyle olursa diğer setin kullanıcısını hala görmedik demektir. Eğer az önce anlattıklarım yaşanırsa hem setin sahibi hem de Amid'in Fusion Burst takımının eksik üyesi tamamlanmış demektir. Bu konuyla ilgili küçük bir detay daha. Oyunun başından beri Rover'ın elementi neredeyse hep Sentinel Resonator'ının elementiyle aynı oldu. Gördüğümüz ilk Sentinel Jue ve Resonator'ı Jinshi'ydi ve Rover oyuna Spectre olarak başladı. Daha sonra Kartetia ve Imperator'u gördük ve Rover Aero güçleri kazandı. Evet biliyorum Amid de bir Sentinel Resonator değil ama o da Exo Strider'ın Resonator'ı. Bu yüzden Rover'ın yeni elementinin Fusion olma ihtimali çok yüksek. Şimdi hikayemizi sona ulaştıralım ve döngüyü tamamlayalım. Savaşın sonunda büyük bir patlama gerçekleşir ve Exo Strider'ın içindeki pilot uzaya doğru fırlar ve Solaris 3'e düşer. Bir yerden tanıdık geldi mi? Hemen oyundaki uzay istasyonunun düşme nedeni olan olaya ve oradaki sinematiği izleyelim. Polaris' magnetic poles are shifting! Professor? Look. Someone's falling straight from their etherics. Sinematiği izledik. Düşen kişi Rover. Peki nereye düştü? Oyunun ta en başında 1.0'da gözümüzü açtığımız o sahile. Evet, böylelikle döngüyü tamamladık arkadaşlar. Yeni gelen Chromatic Form Echo seti, güneş ışığının vurduğu okyanus köpükleri. O bizim sahile vurduğumuz, her şeyin yeniden başladığı anın ta kendisi. Ama bu sefer bu olay yaşanmayabilir arkadaşlar. Çünkü zaten Amid'i kurtarmanın amacı bu döngüyü kırmak. Teorinin bu kısmını destekleyecek herhangi bir kanıt olmasa da elimde arkadaşlar gene de sizinle paylaşmak istedim. Bir yanda kendini feda eden Sigilium, gerçekliği kesen Chisa, diğer yanda boş bir mech bedeninde dirilen Amid ve baştan sona bağlanan o muazzam döngü. Daha ne diyeyim ki? Kuro arka planda bayağı bir şeyler pişirmiş gibi. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kanala bu teoriyle giriş yapmak istedim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz daha fazlasını bekleyin, sıkı durun. Çünkü bu kanalda daha birçok şey yapacağız. Tek tek Wuthering Waves'in tüm hikayesini inceleyeceğiz bölüm bölüm. Tüm karakterlerin arkasındaki sembolizme bakacağız. Karakterlerin gizli geçmişlerini inceleyeceğiz. Satır aralarına bakacağız. Tüm oyunun arkasındaki felsefeyi, dini sembolleri ve mitolojik göndermelere bakacağız. Bu evrende, bu oyunda hiçbir şey rastgele seçilmiş değil arkadaşlar. O yüzden bu oyunu çok seviyorum. Yani kısaca eğer siz de bu evrenin derinliklerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Kanala abone olun, teorilerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda frekansların ötesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I'm in my jet, better